Bu videoda Figma'da prototipleme nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Eğer siz de prototiplemenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Merhabalar, ben Mehmet Erkam. Mobil uygulama geliştiricisi ve arayüz tasarımcısıyım. Bu kanalda yazılım geliştirme maceram ve arayüz tasarımlarımı sizinle paylaşıyorum. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve devamını görmek isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bahsedeceğim konu Figma'da yaptığımız tasarımların prototipe dönüştürülüşü. Bunun için izleyeceğimiz adımlar ise ilk önce basit bir tasarım oluşturma, ardından bu tasarımı akışlarla birbirine bağlama, en sonunda ise Smart Animate özelliğini kullanarak prototipimize animasyon ekleme. Öncelikle basit bir tasarım oluşturalım. Eğer tasarım konusunda bilginiz yoksa önceki videomdan Figma'da tasarımın temelleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ben tasarımı telefon için oluşturacağım ama siz isterseniz bir sunum, web, PC veya da akıllı saat için bile tasarım prototipleri oluşturabilirsiniz. Tasarımımız önceki videodaki gibi bir kart içerecek ve bu kart ile etkileşime girdiğimizde ekranda aksiyon alabilmemiz için seçenekler ve yükleme ekranlarının belirmesini sağlayacağız. Şimdi bir telefon çerçevesi oluşturalım ve hızlıca basit bir tasarım yapalım. Gördüğünüz gibi iki basit sayfa tasarımını oluşturduk. Şimdi sırada basit bir prototipleme işlemi yapmak var. Giriş sayfasından ana sayfaya gitmek için bu tuşa bastığımızda bir hareketlenme yapmak istiyoruz. Bunu sağlamak için prototip kısmına geliyoruz. Ardından tıklayacağımız elementi seçiyoruz. Tıkladığımızda ne yapacağımızı belirtmek için interaksiyonu gideceğimiz sayfaya yöneltiyoruz. Etkileşim ayrıntıları kısmında tıkladığımızda gideceğimiz sayfayı belirten bir yer bulunmakta. Hemen altında ise hangi animasyonun kullanılacağı yazılmakta. Şu an burada instant yani anında geçiş animasyonu uygulanmakta. Burada kaybolarak sayfa geçişi yapma veya da akıllı animasyon yöntemleriyle sayfaları hareketlendirme seçenekleri mevcut. Alt kısımdaki Move In, Move Out ve diğer seçenekler ise diğer sayfanın şu an içerisinde bulunduğumuz sayfaya sağdan soldan girerek veya da çıkarak hareketlenmesini sağlamakta. Her birini kendiniz deneyerek istediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz. Şimdi Move In seçeneğini deneyelim. Move In seçeneğine tıkladıktan sonra buradan animasyonumuzun hızlanma ve yavaşlama evrelerini belirliyoruz. Ease In ve Ease Out hızlanarak ve yavaşlayarak animasyonu sürdürme anlamına gelirken Ease In and Out animasyon seçeneği ise önce hızlanıp ardından yavaşlayarak animasyonun sürdürülmesini sağlamakta. Animasyonun toplam süresini de buradan belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bir ön izleme mevcut. İsterseniz aynı elementlerin diğer sayfada da korunması için Smart Animate Matching Layers yani akıllı animasyon yöntemiyle eşleşen katmanları birleştir seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Geri dön tuşuna bastığımızda da giriş sayfasına geri dönmek istiyoruz. Bunun için de aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu sefer move out yaparak geri gitme efekti uyguluyoruz. Çıkış yönünü sağ olarak tercih ediyoruz. Şimdi prototipimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi giriş sayfası açıldı. Şimdi giriş yap tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi ana sayfa sağdan sola üstte olacak şekilde geldi. Geri dön tuşuna bastığımızda da aynı şekilde geri gidiyor. Temelde prototipleme böyle çalışmakta. Şimdi birazcık daha kompleks prototipleme işlemlerine geçelim. Şimdi hali hazırda yapmış olduğum bir tasarıma gelelim. Bu tasarımı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız önceki videomdaki tasarım, otomatik katmanlama, auto layout, maskeleme ve gradyan kullanımlarını, stil kullanımlarını önceki videomdan izleyebilirsiniz. Burada prototipleme aşamasında kullandığımız seçenekler ise tıkladığımızda Smart Animate seçeneğiyle bu sayfanın açılması. Böylelikle resim ve yazılar birbirlerini takip ederek büyüyor ve bu sayfayı oluşturuyorlar. Aynı şekilde bu element için de bu sayfa açılıyor. Çarpı ikonuna tıkladığımızda ise geri gitme metodunu uyguladık. Bu sayede hangi sayfadan açıldıysa o sayfaya geri dönüyor. Ayrıca buradaki kart sırası kaydırıldığında da bu sayfaya gidecek şekilde ayarladık ve bunu Smart Animate ile birleştirdik. Bu sayede kaydırma eylemi yapıldığında yumuşak bir kaydırma eylemiyle sanki bir listeyi kaydırıyormuş gibi hissediyoruz. Aynı şekilde bu listeyi kaydırdığımızda da bu sayfaya dönecek şekilde ayarladık. Kaydırma veya tıklama, üzerinde fareyi bekletme gibi seçenekleri buradan değiştirebilirsiniz. İsterseniz klavye seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaydırdığımızda 500 milisaniye süre ile bu sayfaya gidiyor ve yumuşak bir animasyon burada ön izlemede gösterildiği gibi gerçekleştiriliyor. Şimdi bu animasyonun nasıl çalıştığına bakalım. Ekranımız geldi.
Prototipi kaydırdığımızda gördüğünüz gibi yumuşak bir kaydırma efekti elde ediyoruz. Bunu On Drag seçeneğini kullanarak yapmayı başardık. Ayrıca karta tıkladığımızda da yumuşak bir şekilde ekrana geldiğini görüyorsunuz. Çarpı ikonuna tıkladığımızda ise sayfa geri gidiyor. Yani ben buradaki ögeye tıkladığımda ve geri çarpıya tıkladığımda aynı konumunu korumaya devam ediyor. Eğer back metodu yerine herhangi bir sayfaya git metodu kullansaydık, o zaman buna tıkladığımızda ve tekrar çarpıya tıkladığımızda bu sayfayı değil, bu sayfayı elde etmiş olacaktık. Ve bu da animasyonun sürekliliği açısından prototipe zarar veren bir metot olabilirdi. İsterseniz çarpı ikonu yerine kaydırma, yukarı doğru kaydırma veya da farklı etkileşimlerle kartın kapanmasını sağlayacak etkileşimler koyabilirsiniz. Bu basit tasarımı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız önceki videodaki auto layout ve maskeleme gibi Figma tasarım özelliklerini incelemenizi tavsiye ederim. Tasarımdaki resimleri ve ikonları da Iconify ve Unsplash eklentileri sayesinde elde ettim. Tıkladığımızda içeride gözüken rastgele yazılar da Lorem Ipsum eklenti paketi ile sağlandı. Tüm bu eklenti paketlerinin linklerini videonun açıklamasında bırakacağım. Oradan edinebilirsiniz. Prototipte kullanacağınız cihazın modelini buradan değiştirebilir ve modelin rengini ise buradan değiştirebilirsiniz. Figma'nın kendi içerisinde gömülü bir video kayıt uygulaması bulunmamakta. Bu yüzden prototiplerinizi videoya kaydedememektesiniz. İsterseniz üçüncü parti araçlar kullanarak veya da işletim sisteminizin kendi ekran kaydedici uygulamasını kullanarak tasarımlarınızın videolarını kaydedebilirsiniz. Burada değinmemiz gereken önemli hususlardan birisi ise Smart Animate ile animasyon eklediğiniz ögelerin başarılı bir şekilde animasyon eklenebilmesi için aynı isimde olmaları gerekmekte. Yani bu çerçeve içerisindeki ögelerin buradan hareketlenebilmesi için ikisinin de aynı çerçeve isimlerine veya nesne isimlerine sahip olması gerekiyor ki Figma başarılı bir şekilde animasyonu takip edebilsin. Eğer buradaki çerçevenin ismiyle buradaki çerçevenin ismi farklı olsaydı Figma bunu takip edemeyecek ve başarılı bir animasyon elde edemeyecektik. Ayrıca burada tıkladığımızda bu sayfaya giderkenki özelliklerde Smart Animate'te isterseniz farklı seçenekler de kullanabilirsiniz. Mesela önce kartın küçülüp ardından büyümesi gibi veya da tam tersi. Tüm bu animasyon seçeneklerini kendiniz deneyebilir ve istediğinizi kullanabilirsiniz. Smart Animate'in Custom özelliğiyle animasyonun hangi hızlarda veya da hangi doğrultuda ilerleyeceğini kendiniz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız animasyon hızının şeklini ön izleme olarak burada görebilirsiniz. Farklı seçeneklerde de Smart Animate'i kullanabilirsiniz. Ekranın üstüne bindirerek gelme seçeneği seçiliyken sağdan, soldan, yukarıdan veya aşağıdan gelmesini buradan seçebilir ve aynı isimdeki katmanların Smart Animate ile animasyon eklenmesi için de buradaki seçeneği işaretleyebilirsiniz. Diğer seçeneklerde de aynı şekilde çalışacaktır. Ya da sadece Smart Animate'i seçerek tüm animasyonları Figma'nın sizin için halletmesini sağlayabilirsiniz. Eğer prototip ekranınız ekrana sığabileceğinden fazla uzunsa veya da ekranda bir liste varsa kaymayacak ögeleri belirlemeniz gerekmekte. Bunun için de bu sayfayı uzatalım. Ekranı yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda buradaki Bottom Navigation Bar ögesinin yukarı aşağı kaymaması ve ekranın her zaman altında durması gerekmekte. Bunu sağlamak için de bu ögeye tıklayıp ardından kaydırırken pozisyonu sabitle seçeneğini işaretliyoruz. Bu sayede ekranı yukarı aşağı kaydırdığımızda Bottom Navigation Bar nesnemiz yerinde sabit kalıyor ve normal bir uygulamaymış gibi davranmaya devam ediyor. Burada kullandığımız prototip özelliklerini farklı cihazlarda kullanabileceğiniz gibi farklı ekran çözünürlüklerinde veya farklı ekran oranlarına sahip cihazlar için oluşturduğunuz tasarımlarda da kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz çerçevenin seçtiğiniz cihaz boyutuna uygun olduğundan emin olun. Eğer yatay bir ekran için tasarlama yapıyorsanız buradan yatay cihaz konumunu seçebilirsiniz. İsterseniz oluşturduğunuz prototipi buradan prototipi paylaş seçeneğiyle paylaşabilirsiniz. Veya da başkası sizle bu prototipi paylaştıysa ya da sonrasında hatırlamak için kendinize yorum bırakmak isterseniz buradan yorum bırakma aracını seçebilirsiniz. Yan çubuğu açarak buradan farklı akışlar oluşturduysanız oralara atlama yapabilirsiniz. Böylelikle her seferinde tasarım sayfasını açmanıza gerek kalmadan farklı akış şemalarını test edebilirsiniz. Figma içerisinde yapabileceğiniz prototipleme ve tasarım seçenekleri sınırsız ve tamamıyla sizin hayal gücünüze bağlı. Hatta Figmotion gibi eklentiler kullanarak tasarımınızın katmanlarına animasyonlar ekleyebilir ve Adobe After Effects gibi uygulamalarda elde edebileceğiniz animasyon ve diğer manipülasyon tekniklerini Figma içerisinde de video olarak dışarı aktarabilirsiniz. İsterseniz sunum hazırlayabilir veya da bir video introsu bile tasarlayabilirsiniz. Animasyonlar ve prototipleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafanızda bir soru işareti var mı?
Lütfen yorumlarda bunlardan bahsetmekten kendinizi geri koymayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla bu tarz videonun ana sayfanızda çıkmasını sağlayabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Şimdilik videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.